Merhaba arkadaşlar, sağlıklı, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün orkidelerin yapraklarında oluşan sararmaların başlıca nedenlerinden bahsedeceğim. Orkide yapraklarında bazen böyle sararmalar meydana gelebilir. Bu sararmaların birçok nedeni vardır. Bazen sulamadan kaynaklı olur, bazen vitamin eksikliğinden kaynaklı olur. Bazen çok fazla sıcaklık farkı olduğunda bu şekilde sararmalar olabilir. Ya da orkidenin doğal döngüsünden kaynaklı olarak da olabilir. Yani yaşlanan yapraklar bazen sararabilir. Ya da bu şekilde mantarvari bir hastalık meydana geldiğinde de orkide yapraklarında yine sararmalar meydana gelebilir. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın mesela şundan başlayalım hemen. Bu orkidemin yaprağındaki sararma endişe gerektirmiyor. Çünkü en alttaki yapraklarda bazen böyle sararma olması gayet normal. Yaşlanan yapraklar sararabilir, dökülebilir. Zamanla yeni yapraklar çıkarır. Yaşlanan yapraklar da yavaş yavaş dökülebilir. Bunda endişe etmeniz gerekmiyor. Yaprak kendiliğinden zaten bir süre sonra kuruyor. Kuruyunca dökülüyor. Sizin koparıp koparmamanız çok fark etmez. Zaten yavaş yavaş artık buna bitki öz suyu gitmemeye başlıyor ve yavaş yavaş sararıyor. Bakın yine burada da aynı şekilde en alt yaprakta sararma olmuş. Bu herhangi bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. Endişe etmenize gerek yok demektir. Bazen de çok fazla sulamadan kaynaklı olarak yapraklarda hafif sararmalar meydana gelebilir. Çok fazla sularsanız yaprakların rengi biraz böyle açılmaya başlar. Ama yine bu döküleceği anlamına gelmez. Hafif bir sararma olur ama hemen dökülmeyebilir. Diğerleriyle kıyaslarsanız zaten bunu anlarsınız. Bakın birisi çok açık, birisi çok koyu. Çok fazla yine güneş ışığına maruz kalınca da böyle yapraklarda hafif sararmalar meydana gelebilir. Benim orkidelerim ne çok fazla sulandı ne de çok fazla güneş ışığına maruz kaldı. Benim orkidemin sararmasının başlıca nedeni ise çok fazla sıcaklık farkından kaynaklanıyor arkadaşlar. Gece ve gündüz arasında çok fazla sıcaklık farkı olduğunda da yine böyle yapraklarda hafif bir sararmalar olabilir. Orkidelerimin bulunduğu odada klima veya doğalgaz olmadığı için sıcaklık farkı çok fazla oluyor. Orkideler sıcaklık farkına da alışık olmayan bitkiler olduğu için hemen tepki olarak yapraklarda hafif sararmalar meydana gelebiliyor. Dediğim gibi özellikle sıcaklık farkını çok fazla yaşatmamanız gerekiyor. Özellikle bu 3 tane orkidem benim farklı bir odada olduğu için bunların biraz daha sıcaklık farkına maruz kaldıkları için hafif bir sararma meydana geldi. Aynı şekilde çok fazla suladığınızda da yapraklarda böyle hafif sararmalar meydana gelebilir. Fazla sulanan bitkilerin hepsinde yapraklarda sararma olur arkadaşlar. Ağaçlarda da, diğer bitkilerde de olduğu gibi orkidelerde de yine yapraklarda hafif sararma olur fazla suladığınızda. Orkideleri çok fazla sulamamaya özen gösterin. Fazla suladığınızda hem yapraklar sararır hem de saksı içindeki köklerde çürümeler meydana gelir. Çok fazla sulamamaya özen gösterin. Orkideler çok fazla güneşe maruz kaldığında da özellikle yapraklarda yanıklar meydana gelebilir. Benim şu an o şekilde yanan bir orkidem olmadığı için maalesef size gösteremiyorum. Ama arkadaşlarımın orkidelerinden biliyorum, özellikle çok fazla güneşe maruz kaldığında aniden bir yaprakta sararma oluyor ve maalesef bitkiyi kaybediyorsunuz. Hemen çürümeye başlıyor. Çok fazla güneşe maruz bırakmayın. Orkideler aydınlık ortamları, bol ışık alan ortamları sever ama direkt güneşe kesinlikle maruz kalmaması gerekiyor. Yapraklar hassastır. Direkt güneşe maruz kaldığında hemen yapraklarda yanıklar meydana gelebilir. Bazen de orkidelerde böyle yukarıdan itibaren yapraklarda sararmalar meydana gelir, çürümeler meydana gelebilir. Bu orkidenizin mantar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bu orkidem hemen şu üstteki taze yapraktan itibaren bir sararma oldu. Fark eder fark etmez de hemen limonla her yerini sildim, dezenfekte ettim. Özellikle bu şekilde mantarvari hastalıklar da çok fazla sıcaklık farkından kaynaklanıyor yine. Geçtiğimiz günlerde havalar çok soğuktu. Gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasında çok fazla fark olduğunda bitkilerde mantar hastalığı olur arkadaşlar. Sadece orkidelerde değil, diğer bitkilerde de öyle. Sıcaklık farkı çok fazla olduğu zamanlarda bitkilerde hemen hastalıklar meydana gelebilir. Geçtiğimiz günlerde de yine çok fazla sıcaklık farkı olduğu için orkidemde hemen mantar hastalığı meydana geldi. Daha önceden bu durumu yaşadığımda özellikle şuraya kadar bitkim çürümeye başladı ve şu üst kısmı komple koparmak zorunda kaldım.
Bunu hemen fark ettiğim için limonla 3 gün üst üste limonla her yerini sildim. Dezenfekte ettim. Ve şu an itibariyle artık çürüme durdu. Çürüme yayılmaya devam etmedi. Şu yaprağa da inseydi gövdeye inerdi ve gövdeye inerse bitkiyi tamamen kaybedebilirdim. Eğer sizin başınıza da böyle bir durum gelirse ve çok fazla inerse gövdeye kadar şuradan itibaren kesebilirsiniz. Daha önceden böyle bir orkidem oldu arkadaşlar. Şuradan itibaren kestim. Kökler sağlıklı olduğu için mantar hastalığı köklere kadar inmezse ve kökler sağlıklı olursa hemen yeniden yavru orkide yani K2 oluşturuyor ve yeni bir orkide elde ediyorsunuz. Ama mantar hastalığı devam ederse, kökleri de yayılırsa orkideniz hemen kısa bir süre içerisinde ölüyor. Bitkiler çok fazla sıcaklık farkına özellikle maruz kaldığında hemen mantar türü hastalıklar meydana gelebiliyor. Orkide yapraklarında sararmalarda en önemli konu bu arkadaşlar. Normal alt yapraklarda oluşan sararmalar sizi endişelendirmesin ama bu şekilde üstten itibaren yapraklarda sararma oluyorsa buna hemen dikkat etmeniz gerekiyor ve hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda önce limonla silin, temizleyin. Ben limondan sonra düzelme olduğunu fark edince başka işlem yapmadım. Ama limon da hemen fayda etmezse ve bitkinizin mantarı çok fazla ilerlemişse tarçın dökebilirsiniz. Tarçın da hemen mantarın aşağılara doğru inmesine engel olacaktır. Diğer bitkilerde olduğu gibi orkidelerde de yine azot eksikliğinden kaynaklı olarak yapraklarda sararmalar meydana gelebilir. Orkideniz yeteri kadar azot alıyorsa yapraklar bu şekilde koyu yeşil olur. Azot eksikliği varsa yapraklar bu şekilde hafif sararmış olabilir. Azot eksikliğini gidermek için bitkilerinize ısırgan otu suyu verebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden bununla ilgili video paylaşmıştım. Isırgan otu suyu azot oranı oldukça yüksek olan bir bitki besini. Kesinlikle ısırgan otunu orkidelerinizde ve diğer tüm çiçeklerinizde veya bahçenizdeki sebzelerinizde, meyvelerinizde kullanabilirsiniz. Daha önceden tarifini sizlerle paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak siz de ısırgan otu suyu yapımını, tarifini izleyebilir ve bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Bitkilerde oluşan yaprak sararmalarının bir diğer nedeni kireçli sudur. Orkidelerinize musluktan almış olduğunuz suyu direkt olarak verirseniz bu yine orkidelerin yapraklarının sararmasına neden olabilir. Çok fazla kireçli su kullanmamaya özen gösterin. Suyu bir süre dinlendirdikten sonra orkidelerinize verebilirsiniz. Aslında bu sadece orkideler için değil, diğer tüm çiçekler için de aynıdır. Orkidelerinizde olduğu gibi diğer çiçeklerinizde de özellikle suyu dinlendirdikten sonra kullanmaya özen gösterin. Orkidelerde oluşan yaprak sararmalarının başlıca nedenlerini elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Siz de bu doğrultuda yaprak sararmalarının nedenini tespit ederek bitkilerinizin sağlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bana iletebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da yine yorumlarda bana iletebilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakımı konusunda deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için siz de kanalıma abone olabilir, bildirimleri açarak yeni videolardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.